Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri hep birlikte ele almaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Türkiye'nin uzay yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor. Çok müjde verici bir haber. Bugün Selçuk Bayraktar vesilesiyle sabah saatlerinde bizlere ulaştı. Bileceğiniz üzere Fergani atılımı vardı. Baykar'ın uzay girişimiydi ve bu kapsamda Ulubey küresel konumlandırma sisteminin kurulması planlanıyordu 5 yıl içerisinde. Yaklaşık 100 farklı küresel konumlandırma sistemi uydusu atılacaktı uzaya. Hatırlanacağı üzere Fergani projesinin ilk uydusu Ocak ayında fırlatılmıştı. İşte bugün Fergani'nin ikinci uydusu uzaya fırlatıldı. Fergani uzayın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ikinci uydusu ve Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FGN-100D2 uzay yolculuğuna başarıyla başladı bugün. Fergani Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen 104 kilogram ağırlığındaki FGN-100D2 uydusu 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saatiyle 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 üssünden SpaceX'in Bandwagon 4 görevi kapsamında uzaya gönderildi. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra Türkiye saatiyle 09.23'te fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Hemen ardından ise ilk sinyaller alınarak görevine resmen başladı. Türkiye kendi yerli ve milli küresel konumlandırma sisteminin ikinci uydusunu bugün uzaya fırlattı. Uzay yolculuğumuz tam gaz devam ediyor, fakat özellikle de yerli ve milli küresel konumlandırma sisteminin öneminden bugün sizlere birazcık bahsetmek isteyeceğim. Hani örnek veriyorum, Amerikalıların GPS'i vardır veyahut da Rusların GLONASS'ı vardır ya. İşte kıymetli dostlar, bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin Ulubey'i olacak. Yaklaşık 100 farklı uydunun uzaya gönderilmesi planlanıyor 5 yıl içerisinde. Yani kıymetli dostlar, kendi küresel konumlandırma sistemimizin olması bizlere nasıl avantajlar mı sağlayacak? İlk olarak mesela dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Konum bilgisi ihtiyacında başta ABD'ye ait olan GPS olmak üzere yabancı sistemler olan stratejik bağımlılığı azaltma çabasının çok somut bir sonucu yani bu yaşanan gelişmeler. Olası kriz, savaş durumlarında bileceğiniz üzere ülkeler uydu sinyallerine müdahale edebiliyor. Fakat Türkiye kendi yerli ve milli küresel konumlandırma uydusu Ulubey'i tamamladıktan sonra asla savaş veya kriz ortamında sinyal bozulamayacak ve yedekli ve güvenli bir şekilde konumlandırma altyapısı kurulacak Türkiye'de. Devamında ise son olarak operasyonel üstünlük. Bileceğiniz üzere Türkiye'nin kullanmış olduğu silahlı insan hava araçlarında da uydudan bolca faydalanıyoruz. Kıymetli dostlar, bu hassasiyet SİHA'lar, güdümlü füzeler ve diğer tüm askeri sistemler için mutlak hedefe isabet kabiliyetini artıracak ve asker operasyonlarda üstünlük sağlayacak. Özellikle zaten bunun örneğini Rusya-Ukrayna savaşında bolca kez gördük. Şimdi örnek veriyorum, Ukraynalılar kendi küresel konumlandırma sistemi yok değil mi? Neyi kullanıyorlar? GPS kullanıyorlar. Fakat karşılarında Rusya GLONASS sistemi ile tamamen bağımsız bir şekilde Amerika'nın müdahalesi olmadan veya başka üçüncü bir ülkenin müdahalesi olmadan savaş sahasında operasyonlarını nokta hassasiyette gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani nokta atışı vuramıyorlar ama birazcık da kendi füzelerinin teknolojilerinden ötürü bu. Yani olası kriz durumlarında da ellerinde hangi imkanlar varsa ülkelerin kullandığını bildiğimizden dolayı bu küresel konumlandırma sistemi hayati bir öneme sahip. Zaten Selçuk Bayraktar da defalarca bu konuya değinmişti. Hemen devamında şimdi düşünsenize, bugün 100 uydudan ikincisini fırlattık değil mi? 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Şu an biz uyduları Amerika'dan SpaceX vasıtasıyla fırlatıyoruz ya. Böyle 50. uydudan sonra bir sabah uyandığımızda Türkiye'nin 51. Ulubey projesi kapsamındaki küresel konumlandırma uydusu Fergani D51 işte Somali'deki Türk uzay üssünden bugün başarıyla fırlatıldı. Düşünsenize. İnşallah o günlerde yakın. Yani sadece küresel konumlandırma sisteminde milli bağımsızlık önemli değil. Aynı zamanda uzay araçlarını fırlatma üslerinde de milli bağımsızlığımız çok ama çok önemli diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Fransa'ya gideceğiz. Fransa Savunma Bakanlığı Türk savunma sanayisini mercek altına aldı. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından Fransız parlamentosuna sunulan 2025 yılı silah ihracat raporunda Türkiye ile ilgili yer alan bazı önemli ifadeler dikkat çekiciydi. Deniliyordu ki rekabet ortamı son yıllarda büyük bir değişim geçirdi. ABD, Rusya veya Almanya gibi geleneksel ihracatçıların yanı sıra Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi daha yeni aktörler de silah pazarında her geçen gün daha fazla söz sahibi oluyor. Bu ülkeler ürünlerinin kalitesini artırarak ve ihracat kontrollerini gevşeterek bu başarıyı elde ediyor.
Türkiye'de dinamik bir ihracat ortamı içinde son 10 yılda dünyanın en büyük 10 ihracatçısı arasında en çarpıcı ilerlemelerden birini kaydetti. Ankara silah endüstrisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sektör 2024 yılında 2023'e kıyasla %80'lik bir ihracat artışıyla yeni bir rekor kırdı. Bu artışın en büyük nedeni özellikle insan hava araçları ihracatı ile ilgili çok sayıda sözleşme yapmaları oldu diye Fransa Savunma Bakanlığı analizini bu şekilde sonlandırmıştı. Artık var ya, bu raporlara o kadar alıştık ki 2024 yılında da mesela İngiltere yine Türk savunma sanayisine atıfta bulunarak bir rapor kaleme almıştı. İngilizler de Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğuna vurgu yapıyordu. Özellikle de Türk savunma sanayi kapsamında. Hani Fransızların raporundan bir ifadeyi sizlere aktarırken dedim ya, özellikle de Türkiye ve Güney Kore gibi ülkeler işte ihracat kısıtlamalarını azaltıyor ve diğer ülkelerden daha fazla savunma sanayi talebi alıyor denilmiş ya. İşte orada mesela kastedilen, örnek veriyorum, siz şimdi yılların savunma sanayi üreticisi ülkelerinden bir tanesi olan Fransa veyahut da işte Rusya, Amerika'ya gittiğinizde Türkiye ile aynı sözleşme şartlarını sizlere sunmuyor. Örnek veriyorum, Türkiye savunma sanayi ürünlerini satarken Fransa, Amerika, Rusya ihracat sözleşmesinde ürünün kullanım kapasitesinin %70'ini sınırlandırıyorsa Türkiye mesela %60'ını, %55'ini sınırlandırıyor. Yani adam Türkiye'den almış olduğu üründe daha fazla fayda sağlayacağını görüyor. Bundan dolayı özellikle de yarışa sonradan birazcık dahil olduğumuz için yani bunları da yapmak zorundayız. Akabinde hep birlikte bir İspanya'ya gitmek isteyeceğim. İspanyol dostlarımız şu günlerde bizlere birazcık kırgınlar. Kırgınlıklarının sebebine gelecek olduğumuzda, bileceğiniz üzere İspanyollar hürjet sözleşmesi imzalamıştı. 45 adet hürjet almayı planlıyorlardı. İspanyol basınından Defansa diyordu ki Türkiye 1, İspanya 0 hürjeti alıyoruz ama A400M'leri Türklere satamıyoruz. Ankara'nın İngilizlerle yaptığı anlaşma İspanya'nın Türkiye'ye A400M nakliye uçağı satma planını kesin olarak çürütüyor. Bu plan İspanyol Hava Kuvvetleri'nin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bir kısmına ihtiyaç duyduğu 27 adetlik aşırı bir siparişin parçasıydı. Esasen 27 tane kargo uçağı sipariş anlaşması Sevilla'da A400M nihai montaj hattının kurulmasını sağlamak için imzalanmıştı. Türklere satış başarılı olsaydı İspanyol envanteri rahatlayacak, gereksiz uçak satın alımının iptal nedeniyle 240 milyon avroyu aşan tazminat ödenmeyecek. Ayrıca ihtiyaç duyulmayan uçakların yarattığı mali ve lojistik baskı ile depolama bakım masrafları ortadan kalkacaktı diye İspanyol medyası bu şekilde bir haber girmişti. Biz gittik Türkiye olarak 12 tane C-130 kargo uçağı aldık diye İspanyollar bu şekilde gönül koymuşlar. Bolca tartışılıyordu ama ilk defa bu kadar net bir şekilde haberine girdiler. Ben valla şunu diyebilirim. İspanyol dostlarımız gönlünü ferah tutsun. Ya bırakın siz kargo uçaklarını, bırakın işte 240 milyon avroluk projeleri. Biz sizle ince işler yapacağız. Biz sizinle, şimdi aklınıza geldi, uçak gemisi yapacağız. Aynı böyle TCG Anadolu'daki o Juan Carlos işbirliği var ya, ona benzer bir şekilde uçak gemisi yapacağız. Görün bakın, yani siz 240 milyon avroyu falan kafaya dert etmeyin. Siz bize güvendiniz, o hürriyeti aldınız ya ve bu olay Avrupa'da, dünyada büyük bir yankı uyandırdı mı? Uyandırdı. O iş bitmiştir. Siz bize güvendiniz, biz de sizin güveninizi boşa çıkartmayacağız. Öyle 3-5 kargo uçağını Türklere satamadık, zarardayız falan filan demeyin. Biz sizinle çok büyük projeler yapacağız diyeyim ve bir sonraki habere geçelim. Kıymetli dostlar, Paşinyan'a gideceğiz bugün son olarak. Paşinyan çok dikkat çekici çıkışlarına son dönemde de devam ediyor. Yani hani tartışılıyor ya, ulan Paşinyan acaba sen Türk müsün diye. Ne diyordu Paşinyan? Paşinyan Ermenistan Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuşmasında Ermeniler arasında bulunan sebepsiz Türk karşıtlığının Ruslar tarafından oluşturulduğunu ve bu döngünün kırılması gerektiğini söylüyordu. Ve ayrıca bu döngünün özellikle de KGB tarafından bilinçli bir şekilde oluşturulduğunu belirtiyordu. Tabi devamında Rusya'dan da Paşinyan'a cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yapmış olduğu açıklamasında Paşinyan'a yanıt vererek KGB 1954 yılında kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sözlü Ermeni soykırımı ise 1915 yılında başladı. Yani KGB'nin kurulmasından neredeyse 40 yıl önce diye Paşinyan'a, yani sen KGB'yi Türklerle aranızı açmaktan dolayı suçluyorsun ama daha ortalıkta KGB bile yoktu. Sözde işte soykırım olayları yaşanırken diye bir cevap vermişti. Paşinyan Ermenistan'da görevde olduğu sürece görün bakın Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri bambaşka bir boyuta geçecek. Bu konuda hepimiz hemfikiriz değil mi? Ve Paşinyan sadece sözle de kalmıyor. Uygulamayla da dediklerini hayata geçiriyor. Mesela yine dün pasaportu vardı bu Ermenilerin. Orada Ağrı Dağı motifi vardı. Ağrı Dağı motifi
motifi pasaporttan kaldırıldı Ermenistan'da. Yani Paşinyan ne kadar kritik hassas noktalara parmak bastıysa aslında büyük oranda da haklı. Rusların özellikle de Türk düşmanlığı konusunda Ermenistan'daki faaliyetleri açık bir gerçek. Her ne kadar işte Moskova, Kremlin bunu reddetse de yani her şey açık beyan ortada. Bundan dolayı Paşinyan'ın bu açıklamaları oldukça dikkat çekici diyorum ve bugünkü haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.